Merhabalar, yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Şimdi de minyatür bir makyaj masası yapıyoruz sizinle birlikte. Yine bütün çalışmalarımda olduğu gibi burada da vintage çalışma yapacağım. Daha önceki videomda da görmüşsünüzdür. Genelde ben önce bu şekilde çizim yapıyorum ve çizimden sonra uygulamaya geçiyorum ve çizimlerimi genellikle kartona aktarıyorum. Aktardığım kartonlarda yani genellikle kullandığım kartonlar geri dönüşüm ürünleri oluyor. Bu görmüş olduğunuz kartonda bir yumurta kutusunun kartonuydu. Ya ben geri dönüşüme çok önem veriyorum. O yüzden birçok malzemede geri dönüşüm kullanmayı tercih ediyorum. Sizin de öyle olmanızı çok isterim. Evet, bu şekilde yaptığımız çizimi kartonun üzerine aktarıyoruz. Çizim yaparsanız, çizim yaparak çalışmanın en büyük avantajı hata riskini ortadan kaldırıyor. Oranları çok iyi belirleyebiliyorsunuz. O yüzden mutlaka önce bir kareli kağıda çizim yaparak başlayın bütün çalışmalarınızda. Bütün modellemelerinizde bu yöntemi kullanabilirsiniz. Şey olarak da herhangi bir yerde gördüğünüz bir çalışmayı da karbon kağıtla çekebilirsiniz. Aynı şekilde karton üzerine geçirebilirsiniz. İstediğiniz herhangi bir çalışmayı, herhangi bir yerde gördüğünüz bir çalışmayı da yine bu şekilde çizerek ve boyutlandırarak yapabilirsiniz. Aslında bu iş hem el becerisi hem biraz da hani farklı düşünüp görebilme meselesi. Yani 3 boyut katarken hani büyüklüğünü hesaplayamayabilirsiniz. Bir parça kestiğinizde önce kartondan ona göre ayarlayabilirsiniz uygun ölçüde olup olmadığını. En azından hani tamamen başlamadan, ilerlemeden hata varsa ölçülerde, boyutlandırmada ona göre değişiklik yapabilirsiniz. İstediğiniz zaman müdahale edebilirsiniz. Çok fazla sıkıntı yaşamadan çözümlemiş olursunuz. Bu şekilde kartona çizimimizi geçirdik. Şimdi bunu keseceğiz. Buradaki çalışmada ön yüzündeki yükseltiyi ben aslında arka tarafa kullanacağım. Birazdan onu da söyleyeceğim size. Görüyorsunuz üstte bir yükselti var, çizgi var. Aslında o çizgiden sonraki kısım arka tarafın çizgisi. O yüzden işaret koyuyorum. Yani ön tarafı düz olacak tamamen. Çekmecelerin üzerinden kesik olacak. O arka tarafa aynayı yerleştireceğim. Aynayı tutması için olan bir parça olacak. Keserken onu da o şekilde düşünerek keseceğim. Bunu da özellikle size belirtmek istedim. Evet, bu şekilde gördüğünüz gibi o noktayı da belirleyerek çizdim ve şimdi kesme işlemini bunu dikkate alarak yapacağım. Çok kalın karton kullanmıyorum ben genelde ama öyle kullanınca bu kez birkaç karton üst üste yapıştırarak hacim vermek istiyorum. İnce karton daha estetik duruyor. Yani direkt kalın kartonun oluklarının arası çok geniş olduğu için ezilme yapabiliyor. İnce kartonda öyle bir riskiniz çok fazla olmuyor. O yüzden ince kartonu birkaç karton kesip üst üste koyarak yaptığınız zaman görsel olarak da hem daha zarif duruyor, estetik duruyor hem de ezilme riskini ortadan kaldırmış oluyorsunuz aslında. Kesme işlemimizi tamamladık. Şimdi üst kısmına, bankonun üst kısmını, hani en kısmını yapıyoruz makyaj masamızın. Burada az önce bahsettiğim gibi birkaç parça aynı ölçüde kartonu üst üste koyup çiçek tutkalıyla yapıştıracağım. Hem daha sıkı, sağlam durması için hem daha kalın olması için hem de ezilmemesi için. Zaten bu şekilde yaptığınız zaman sonunda göreceksiniz kuruduğu zaman
taş gibi oluyor. Gayet sağlıklı bir ürün elde etmiş oluyorsunuz. Buradaki genişliği ben masamın bana yeteri kadar olan şekliyle kullandım. Siz bunu daha daraltabilirsiniz. Tek çekmece yapabilirsiniz. Daha geniş kullanabilirsiniz. Üzerine tasarladığınız, düşündüğünüz, hani koymayı düşüneceğiniz malzemeleri hesap ederek daha genişletebilirsiniz. Bunların hiçbirinin bir standardı yok sonuçta. Bu benim işime yarayacak olan ölçüler. Bu ölçülerde yapmayı tercih ettim. Bu tam benim ihtiyacımı karşılayacak bir ürün olacak. Bu şekilde bütün katları tek tek tutkallayıp üst üste yapıştırıyorum. Çiçek tutkalı bu arada çabuk kuruyan bir tutkal. Çok böyle hani bir gece kalmasını gerektiren bir durum yok. Biraz yoğun sürüyoruz ama kartonda emdiği için zaten hani çok uzun süre kurumasını beklememize gerek kalmıyor. O bir kenarda kururken biz başka bir işimizi yapabiliriz. Onu yaparken bu da aynı zamanda kuruyor zaten. Yani işimiz kesintiye uğramadan devam edebiliriz. Evet, hepsini yapıştırma işlemimiz bitti. En üst katmana da peçete yapıştırdım. Gördüğünüz gibi peçeteyi yapıştırdıktan sonra şimdi o peçetenin amacı, aslında peçeteyi yapmamdaki amaç daha düzgün bir yüzeye sahip olması. Karton görüntüsünü biraz gidermek, biraz da böyle taş gibi, ahşap gibi bir görüntü vermek için. Boyayı da oldukça güzel gösteriyor bu şekilde. Yani siz de kullanabilirsiniz. Kartonun kenarında olan kısımlara mesela ince ahşap çıtalar dönebilirsiniz. Ben burada gerek duymadım ve dönmedim. Bunu o kestiğim parçanın bir tanesini arka tarafa kullanıyorum. Bahsetmiştim. O çizgiden yapıştırıyorum ki şey olsun. Nedir onun adı? Tam hizalı yapıyorum ve aynayı yerleştireceğim. Yükselti, bakın üst tarafta kaldı. Yani deskin ön tarafını aslında direkt şey olarak kullandım ben. Çekmecelerimi oraya yerleştireceğim. O parçayı arka parça olarak direkt uyguladım. İsterseniz ön parça olarak da ayrı kesebilirsiniz, aynen bu şekilde. Ya da düz de gelebilirsiniz ama bu şekilde hacim vermek güzel oluyor. Bu parçadan 2 tane kestim. Birinin üst parçasını kestim. Diğerinin üst, arkaya kullanacağımın üst parçası kaldı gördüğünüz gibi. Şimdi bunu ön parça olarak yerleştiriyorum. Tabii ikisinde de ayaklar var ve bu şekilde aşağı doğru alt kısmını kapatan şık bir görüntü elde ediyoruz. İsterseniz keskin düz şekilde de bırakabilirsiniz siz. Ama ben bu tip çalışmalarda bu görüntüyü çok seviyorum. Yani ben daha çok yuvarlak hatları sanırım daha çok seviyorum yapmayı da. Baktığım zaman bütün çalışmalarım, yani hemen hemen birçoğu yuvarlak hatlara sahip. Vintage'ın zaten en büyük şeylerinden bir tanesi de bu böyle keskin hatları sahip olmaması. Daha çok rustikte kullanılıyor keskin hatlar, biliyorsunuz. Evet, bu şekilde şimdi bunu biraz kurumaya bırakacağız ve kuruduktan sonra devam edeceğiz. Burada evet kurudu ve gördüğünüz gibi bu yine seramik bir kalıptan çıkardığım, silikon kalıptan çıkardığım bir alçı parçası. Bu desenler vintage'lara çok yakışıyor. Zaten vintage'ın deseni bunlar, biliyorsunuz. Ben çekmecemin ortasına 2 çekmece koyacağım yanlara, çünkü onların ortasına böyle bir şıklık katsın diye, hacim versin diye, dümdüz olmasın diye böyle bir şey kullanmayı tercih ettim. Siz daha farklı alternatifler de düşünebilirsiniz. Bu küçük 2 ahşap parçayı da çekmece olarak değerlendireceğim. Evet, bu yani siz bu çekmecelerin boyutunu da daha şey düşünebilirsiniz. Oralara da karton yapıştırabilirsiniz. Sadece birazcık hacim vermesi yeterli olabilir. Ama ben hani ahşap kullandım biraz daha dolgun görünmesi için. Küçük ahşap parçalardan kestim çekmecelerin yerlerine.
Siz karton da koyabilirsiniz ama karton biraz daha basit görünebilir. Ön tarafta çekmece kısmında özellikle. Bu şekilde isterseniz tek tarafa çekmece yapabilirsiniz ya da o ortadaki parçayı kaldırıp tek uzun bir çekmece şeklinde de çalışabilirsiniz. Ee, Hani bunda alternatifler çok fazla dediğim gibi istediğiniz birçok çalışmayı tamamen sizin zevkinize kalmış bir durum yapabilirsiniz. Evet, bu şekilde minyatür iki çekmecemiz de hazır oldu. Çok şirin çalışmalar çıkıyor. Gerçekten bu iş aşk işi. Severek yaptığınız zaman kesinlikle sıkılmıyorsunuz ve sabrınız da varsa tabii bu iş hep söylerim sabır da iş aynı zamanda. Ama seviyorsanız böyle şeyler yapmayı kesinlikle değiyor sonuçlarına. Şimdi gelelim renge. Ben burada daha soft bir renk kullanmak istedim. Bu şekilde gördüğünüz gibi pudra tonlarında. E, Yani hani siz de vintage renklerini biliyorsunuz. Hani daha böyle pastel tonlar güzel oluyor vintage'larda. Yani böyle grilerden, keskin sert renklerden ziyade evet onlar da güzel duruyor ama onların da açık tonları daha güzel duruyor. Yani ben daha öyle yakıştırıyorum daha doğrusu. Bu tamamen tercih meselesi, zevkinize kalmış bir durum. Ama burada pudra tonlarını kullanmayı tercih ettim ben. Tabii buna daha sonra birazcık doku vermek için bakır tonları da gireceğim. Hani dümdüz bir renkten ziyade genelde boyalarla oynamayı seviyorum ben. Alternatif şeyler kullanmayı, renkler, tonlar kullanmayı da seviyorum. Sade istiyorsanız tek bir renk üzerinden de devam edebilirsiniz. Çok fazla renklendirmeye gerek de yok zaten. Çünkü hani çekmecelerin kulplarını kullanacaksınız ya da ayna vesaire üzerine eşyalar gelecek. Onlar da oldukça canlandıracak ve renklendirecek masamızı aslında ama tek başına masayı böyle düz ve sade görmek istemezseniz benim gibi şey katabilirsiniz, renk katabilirsiniz. Evet, iki kat boyama işleminden sonra şimdi sırada renklendirme var. Birazcık renk vereceğimi söylemiştim. Sadece ortadaki parçaya biraz bakır değil altın kullanmaya karar verdim. Altın rengini de çok severim ben. Çalışmalarımda kullanıyorum. Bu kabartma kısmına, desen kısmına altın kullanıyorum. Ve masamın ayaklarına da yine ayaklarının uç kısımlarına altın rengini kullanacağım. Bu akrilik boya yine ama metalik tonlarda olduğu için hani daha böyle parlak ve canlı duruyor. Şık duruyor. Ben bu metaliklerde bakırı, altını ve gümüşü çok seviyorum ton olarak. Hepsinin yeri farklı çünkü. Hepsini de birçok projemde farklı noktalarında kullanıyorum. Çekmecemin kapaklarını da kullanmak istedim. Oralara da birazcık renk katmak istedim. Hani o softluktan birazcık çıkarmak için, hareket vermek için. Bakır da tercih edebilirsiniz. Ya da çok uçu açık bir kahve tonları, eskitme şeklinde kahvenin de uygulayabilirsiniz. Dediğim gibi tamamen tercihinize kalmış sizin. Evet. Boyaları genelde 2 kat atıyorum. Yani hatta bazen üçüncü katı bile atıyorum. Ne kadar böyle boyası yoğun olursa çalışma o kadar da güzel duruyor aslında. Daha doygun duruyor. Daha kendini tok gösteriyor çalışma. Deneyin göreceksiniz. İlk katla, ikinci katla ve üçüncü kat arasındaki farkı mutlaka siz de fark edeceksiniz. Akrilik boya kullanmanın en büyük avantajlarından biri de çok çabuk kuruyor olması ve çok fazla alternatifinin olması, renk alternatifinin olması. Ben bütün renklerini kullanmıyorum. Birçok rengi birbirine karıştırarak da kendi renklerimi elde ediyorum. Çok seviyorum. Böyle hani renkleri karıştırarak farklı renkler elde etmek de ayrı bir keyif veriyor bana. Bazen hiç benim bile tahmin etmediğim o kadar güzel renkler çıkıyor ki. Ama tabii tekrarını yakalayamamak çok büyük risk ve sıkıntı çalışmalarda. Evet bu şekilde ayakları da boyadım gördüğünüz gibi. Orta kısım çekmecelerimiz tamam. Bu da yine şeyden silikon kalıptan çıkardım vintage desenden alçı parçamız. Ayna olarak şimdilik folyo taktım. Birazdan aynasını takacağım. Görüntüsünü bir görmek istedim çünkü. Birazdan onu çıkarıp yerine aynamızı takacağım. Bu şekilde hızlı yapıştırıcıyla aynamızı monte ediyorum.
O arkadaki parçayı koymamın en büyük sebeplerinden birisi aynamıza destek vermesi. Siz bu masayı odaya boşta kullanacaksanız aynayı duvara da monte edebilirsiniz. Ama ben masamı ayakta istediğim herhangi bir yere kullanabilirim düşüncesiyle arkasına destek vermek zorundaydım. O yüzden destekle birlikte yaptım. Evet, bu şekilde aynamızı da yapıştırdım. Çalışmamız neredeyse sonlanıyor. Burada gördüğünüz gibi kenarlara da altın kullandım. Desenin etrafına da, aynanın etrafına da altından varak şeklinde çalışmalar yaptım. Şimdi çekmecelerimizin kulplarını yapıştıracağım. Hızlı yapıştırıcılar burada çok işe yarıyor. Küçük parçalarda silikon kullanmanızı önermem. Silikon genelde şey yapıyor, taşıyor etrafından, küçük parçaların etrafından ve çalışmayı çirkin gösteriyor. Hoş durmuyor kenarlardan taştığı zaman. Ama bu yapıştırıcılar oldukça estetik ve güzel duruyor. Yani bunu kullanabilirsiniz. Hızlı yapıştırıcıları gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Hem çabuk kuruyor hem oldukça sağlam yapışıyor. O yüzden gönül rahatlığıyla bunu da tabii ki önerebilirim size. Silikonun kullanılacağı yerler var. Hızlı yapıştırıcının kullanılacağı yerler tamamen farklı. Bazı büyük alanlarda hızlı yapıştırıcıdan ziyade silikon çok daha rahat iş görüyor. Hemen bir de tutuyor. Yani hızlı yapıştırıcı da çabuk kuruyor ama bu mesela böyle yatay olduğu için birkaç saniye böyle beklemek gerekiyor. Ayağa kaldırdığınızda akıp düşebiliyor. Evet, gördüğünüz gibi düğmelerimizi de altın rengi yaptım. Burada biraz daha öne çıksın diye farklı tonlarda da kullanabilirsiniz. Ben üçüncü bir renk girmek istemedim çünkü. Bu şekilde neredeyse artık sonuna geliyoruz masamızın. Ve gördüğünüz gibi etraflarına da altın çizgiler çektim. Masamızın kenar kısımlarına, ayaklı bacaklarının yan taraflarına hafif hafif altın dokunuşlar yaptım. Şimdi aynamıza geldi. Masamızı temizledikten sonra şimdi aynamızı kesiyoruz. Öncelikle aynamızdan kalıp çıkarmıştım. Peçeteye aynamızın şeklini çizdim. Bu şekli pleximize, aynalı pleximize aktarıyorum. Ve buradan şimdi aynamızın kesimini yapacağım. Tam yerine oturabilmesi için mecburen ayna kısmından bu şekilde bir kalıp almam gerekiyor. Evet, burada plexiyi makasla kesmek birazcık zor. Ona dikkat etmeniz gerekiyor. Maket bıçağıyla da kesebilirsiniz. Makas tabii daha rahat oluyor ama plexinin kırılma ihtimali çok yüksek. Bunu da göz önünde bulundurarak hareket etmenizi öneriyorum. Ben burada makas kullandım ve detaylı bir şekilde, özenli bir şekilde kesmeye gayret ettim. Gördüğünüz gibi biraz fazlaca sert olduğu için gerçekten biraz dikkat etmek gerekiyor. Evet, aynamızı kesme işlemini tamamladık. Şimdi arkasındaki yapışkanlı kısmı çıkartıp aynamızın yerine yapıştıracağız. Gördüğünüz gibi bu yapışkanlı bir kısım. Kağıdını çıkartıp bu şekilde tam ölçüsünü aldığımız için tam da yerine oturdu. Bu şekilde yapıştırıyoruz güzelce. Altının kuru, temiz ve sıkıntısız olması önemli. Aksi halde sıkıntılı olabilir. Yapıştırmanız çok net görüntü elde edemeyebilirsiniz. Ve üzerindeki jelatini de söküyoruz. İşlemimiz bitiyor. Buraya kadar izlediyseniz ve hala abone olmadıysanız kanalıma abone olursanız sevinirim. Daha sonraki videolarım için bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşça kalın.